Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sadece bir yumak raf ipten yani 100 gram raf ipten hazırladığım çok güzel kalıp gibi bir şapka tarifi paylaşacağım. Bu kalıp gerçekten çok içime sindi ama başlangıçta belirtmek istiyorum, özellikle mutlaka kullandığım ipi kullanmanızı tavsiye edeceğim. Videonun açıklama kısmına da ipi nereden aldığımı da ekliyor olacağım. Mutlaka bu raf iple çalışmanızı tavsiye ederim çünkü tam yetti. İp ucu ucuna yetti diyebilirim. Hatta sizler de şu ters sık iğne sırası eksik gelirse bir sıra eksik yapıp o şekilde de tamamlayabilirsiniz. Yani sadece 100 gramdan böyle güzel bir şapka hazırlamış olduk. Şöyle manken üzerinde bakın, etraflıca göstermek istiyorum. Ekranı da sığdırmaya çalışıyorum. Gerçekten kalıp gibi, yani dokusu çok güzel oldu. Mutlaka bu iple çalışmanızı tavsiye ederim. Düz sadece sık iğnelerle bakın çalışmamızı hazırlamış olacağız. O kadar muntazam, o kadar güzel bir çalışma oluyor ki bütün detayları da adım adım sizlerle video içerisinde paylaştım. Örgüye yeni başlayanlar da eminim ki bunu çok rahatlıkla yapabilir. Hatta şöyle manken üzerinden çıkartıp bir de tek olarak göstermek istiyorum. Bu hazırlamış olduğum şapka yetişkin ve çocuklar için de bence ideal bir ölçü oldu. Ama daha küçük çocuklar için çalışacaksanız ölçülerle nasıl oynayacaksınız, bunu da sizlerle detaylı olarak paylaşıyorum. Gerçekten içime sinen harika bir proje oldu. Hemen şöyle tertemiz iç kısmına da bakalım. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Harika bir çalışma oldu. Ben böyle sade kullanmayı tercih ediyorum ama isterseniz süsler yapabilirsiniz. Üzerine inciler, boncuklar, taşlar işleyebilirsiniz. Arkasına fiyonk yerleştirebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış ama ben bu haliyle gerçekten çok beğendim. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için raf iplik kullanacağım. Sizler raf ip yerine kağıt ip de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle ince dokulu metrajlı bir raf iplik kullanıyorum. Eli hiç ama hiç acıtmıyor. Tığ numaram da 3 milim. Sizler kullanacağınız ipin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada işçilik olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyorum. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Halkayı oluşturduktan sonra halkamın içerisine direkt batıyorum. İlmek çıkardım. 2 ilmeğim var, doluyorum. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne örüyorum. Halkamın içerisine battım. İlmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Tekrar sık iğne. Şimdi bu şekilde 8 tane sık iğne öreceğiz. Eğer ipiniz ince ise sizler 10 sık iğne ile de başlayabilirsiniz. İpiniz çok kalınsa 6 sık iğne ile de başlayabilirsiniz. Bu aşamada sayıları değiştirebilirsiniz. Zaten örgünün mantığını kavradıktan sonra istediğiniz boyutlarda bu çalışmayı hazırlayabilirsiniz. Şimdi sayalım. 2, 4, tekrar şöyle sayacağım. 2, 4, 6, 7 ve 8 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi sihirli halkadan kalan kısa ipi kontrollü bir şekilde, bakın burası önemli, şu dip kısmını çok sıkmadan kontrollü bir şekilde halkayı kapatıyorum. Çünkü bir anda çekersem halkam buradaki ip kopabilir. Tekrardan başlamak zorunda kalırım. Mutlaka kağıt iple, raf iple çalışırken kontrollü bir şekilde çekmekte fayda var. Şimdi biz bakın böyle minik bir halka oluşturduk 8 tane sık iğne ile. Şimdi tamamen spiral öreceğimiz için şuradaki son sık iğneye çengelli iğnemi alıyorum ve takıyorum. Bakın son sık iğnemi, çengelli iğnemi takıyorum ki buradaki bitiş noktamı rahatlıkla görebileyim. Birleştirerek de örebilirsiniz. Kaydırma yapıp bir zincirle de yukarı çıkabilirsiniz ama bu daha güzel bir görüntü veriyor bize. Şimdi ilk sık iğnenin hemen tepesine batıyorum. Bakın ilk sık iğne oldukça belirgin. Şöyle birazcık da yaklaştıracağım. Bakın 8 sık iğne ile başladık. Hemen ilk sık iğnenin tepesine battım. Kısa ipi de gizleyerek örmek istediğim için tığ üzerinde tutuyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Tekrar sık iğne. Aynı boşluğa geliyorum. Bakın aynı sık iğneye gelip ikinci sık iğneyi örüyorum. Yani çift örmüş oluyorum. Aynı delikte 2 tane sık iğne oluşmuş oluyor. Sonra diğer sık iğnenin tepesine batıyorum. Kısa ipi de gizleyerek örmeye devam ediyorum. Yine 2 tane sık iğne örüyorum. Bir diğer sık iğnenin tepesine yine 2 tane. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine ikinci sırada 2 2 yani çift batarak ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bu aşamayı şöyle kesmek istemiyorum.
Bir de elim normalde gevşektir. 3,5 milime dahi kaldırabilir bu iplik. Ama şapka olduğu için birazcık böyle tok dursun istediğim için 3 milimle ilerliyorum. Bakın hemen geliyorum diğerine de. Yine 2 tane sık iğne. Çengelli iğnenin olduğu noktaya kadar 2 tane sık iğne öreceğiz. Şimdi geldim çengelli iğnenin olduğu noktaya, yani son sık iğneme. Çengelli iğneyi çıkartıyorum ve geldim buradaki son sık iğneye de yine kısa ipi gizleyerek 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi sonuncu sık iğnem ikinci ördüğüm sık iğne oldu. Bakın hepsine çift battık. Şimdi buradaki ikinciye çengelli iğnemi takacağım. Şöyle yerleştirelim. Bu bitiş ve başlangıçları kaybetmemek önemli. Mutlaka böyle bir yer belirleyici ile ilerlemekte fayda var. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. 8 sık iğne ile başladık. 2. sırada her birine çift battık. Şimdi 3. sıradayız. Şu ipi de yeteri kadar gizledik. Burada artık bırakalım. Şimdi hemen yine ilk noktaya çift batarak başlıyorum. 1, 2. 2 tane, yani çift ile başladım. Bir sonraki sık iğne tek olacak. Yani bir çift, bir tek öreceğiz. Bir diğer sık iğne 2 tane olacak. 1, 2, bir diğeri 1 tane olacak. Şimdi bu şekilde şöyle tamamını örmeyelim artık. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde çengelli iğnenin olduğu noktaya kadar geleceğiz. Çengelli iğnenin olduğu son sık iğneyi de tek batarak bitireceğiz. Çünkü sıramız neydi? Bir çift, bir tekti. Çift ile başladık. Tek ile sıramızı bitirmiş olacağız. Çengelli iğnenin olduğu noktaya geldim ve çengelli iğnemi çıkartıyorum. Çift battıktan sonra buradaki son sık iğneye bir tane sık iğne örüyorum ve hemen buraya geliyorum ve tekrar son sık iğneme çengelli iğnemi yerleştiriyorum. Dediğim gibi bunu kaybetmemek önemli. Şimdi bakın yeni sıraya geçeceğiz. 3. sırayı da tamamladık. Bir çift, bir tekle başlayıp bu şekilde ilerleyerek tekle sıramızı bitirdik. Şimdi 2 tek yapacağız. Bakın buradaki amaç şu: çift noktalar üst üste gelmediğinde köşelenmeler oluşmuyor. Özellikle yani örgünün düz yuvarlak bir görüntü elde etmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Çift noktaları üst üste getirirseniz sekizgen bir köşe elde etmiş olursunuz. Yani 8 tane böyle sivri köşe çıkar. Bunu istemiyoruz. Bu yüzden çift noktaları, çift gelen sık iğneleri biraz ileri, biraz geri, üst üste gelmeyecek şekilde ayarlayacağız. Bunun tek püf noktası bu. Şimdi geliyorum. Bakın çift ile başlamışım. Hemen ilk bu yeni sırada ilk sık iğneye bir tane sık iğne, ikincisine yine bir tane sık iğne. Şimdi 2 tekle başlangıcımı yaptım. Burada tek duran sık iğnenin hemen tepesine çift batıyorum. 1, aynı boşluğa 2. Tekrar 2 tek yapıyorum. 1, yan yana 2 tane sık iğne örüyorum. Üçüncüyü çift örüyorum. Bakın aynı boşluğa tekrar. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Yeni sıraya başladık. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift şeklinde. Şimdi sıra sonuna kadar geliyoruz. Çengelli iğnemizin olduğu son noktaya geldik. Buradan da çengelli iğneyi çıkartıyorum. 2 tek ördükten sonra son sık iğneyi çift örüyorum. 2 tekle başlamıştık. Bir çift ile sıramızı bitiriyoruz. Hemen çift ördüğüm sık iğneni, yani ikinci sık iğneye de geliyorum. Burayı kaybetmeden çengelli iğnemi yerleştiriyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz artık. Yeni bir sıraya başlıyoruz. Bakın 8 sık iğne ile başladık. İkinci sırada hepsi çift. Üçüncü sırada bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yaptık. Dördüncü sırada 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift şeklinde ilerledik. Şimdi bu sırada da 3 tek, bir çift yapacağız. Her sırada tekler bir bir artmış olacak. 8 tane çiftimiz hep sabit. O 8 tane nokta hep artıyor. Aralardaki tek sayılarda birer birer, bakın bu şekilde artmış oluyor. 1'de 2 oldu. Şimdi 2'ydi, 3 tane tekimiz olacak. Tek sayılar her sırada bir bir artarak tabanımızı oluşturmuş olacağız. Şimdi geliyorum. Burada ne demiştim? Çift noktalar üst üste gelmesin. Şimdi geliyorum. Hemen bir tane tek örüyorum. Bakın bir tane tek. Şimdi bir diğeri çift. 1, aynı boşluğa 2. Neden bir tek bir çift ile başladım? Çünkü çiftleri üst üste getirmemeye çalışacağım. Bitirirken de 2 tekle sırayı bitirmiş olacağım ki 3 teki elde etmiş olayım.
Şimdi bir tek bir çift ile başladım. Şimdi 3 tane tek yapmam gerekiyor. 1, 2, 3. 3 tekten sonra bir çift. 1, aynı boşluğa 2. Şimdi tekrar 3 tek, 1, 2, 3 tek. Şimdi bir çift. Aynı boşluğa ikinci sık iğne. Şimdi bu şekilde 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift şeklinde sıram ilerleyecek. Sıra sonuna geldiğimde bakın bir tane tekle başlamıştım. 2 tekle sırayı bitirmiş olacağım. Bu şekilde sıra eşitlenmiş olacak. Sonraki sıra 4 tek bir çift olacak. Bir sonraki sıra 5 tek bir çift olacak. Şimdi burada iplerimiz farklı olabilir. Kağıt iple çalışıyor olabilirsiniz. Şimdi bu tavanı bitirdikten sonra, yuvarlak zemini bitirdikten sonra santim olarak ölçülendirme de vereceğim sizlere. Umarım yuvarlak örgümüzün yapım mantığı bu aşamaya kadar anlaşılmıştır. Şimdi ben örgümü sizlere tarif etmiş olduğum gibi büyüteceğim. Kaç tek olana kadar ördüğümü de hem sıra sayısı da vereceğim sizlere, santim olarak da ölçü vereceğim. Şimdi bu mantıkla yuvarlağımızı istediğimiz ölçüye kadar büyütelim. Bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Bakın sizlere tarif etmiş olduğum gibi tabanı tamamladım şapkamızın. Buharlı ütüyle de tersten ütüledim bitirdikten sonra. Burada toplamda 12 sıra ördüm ve 10 tek bir çift, 10 tek bir çift olana kadar tamamladım bakın. Şimdi santim olarak ölçü vereceğim. Örneğin sizler katip kullanıyorsanız burada sıra sayısını daha farklı yapabilirsiniz. Aynı ölçüyü elde etmek için standardı hemen şöyle ölçtüğümde, bakın bu yetişkin için ideal bir ölçü. Şöyle 16,5. Ölçüm 16,5-17 santim diyebiliriz. Bakın ölçüm bu şekilde 16-17 santim aralığında. Bu yetişkin için ideal, çocuklar için de bence ideal bir ölçüm. Ama daha çok küçük bebekleri çalışmıyorsanız, daha bebekler içinse belki sıra sayısı daha az olabilir. Yani minimum yapacağımız ölçü şapkalarda 15 santim. Belki bebekler içinse dediğim gibi 14 santim olabilir. Ama bu bebekler için. Normal çocuklar, yetişkinler için 16-17 santim ideal oluyor. Ama sizler yani daha büyük yapmak isterseniz maksimum 18-19 santim gibi de düşünebilirsiniz. Bu ölçülerde büyütürseniz güzel bir şapka elde etmiş olursunuz. Ölçüler bu şekilde ama standardı genelde 15 santim ile 18 santim aralığında oluyor. Bu aralıkta yaparsanız ölçünüzü rahatlıkla yetişkin için de çocuk için de güzel bir ölçü olmuş olur. Bizimki de 16,5-17 santime yakın bir ölçü olmuş oldu. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Dediğim gibi tersten de buharlı ütüyle ütüledim. Şu fazla kalan, hemen ipi de kesip çıkartalım. Şimdi burada zemini hazırladıktan sonra, tabanı hazırladıktan sonra yapacağımız işlem artık çok kolay. Hemen şu son sık iğneye de bakın çengelli iğnemi çıkartıyorum. Buraya da son sık iğnemi örüyorum. 10 tek bir çift, 10 tek bir çift olana kadar tamamladım. Şimdi artık şöyle gövdesine takacağım. Çengelli iğneyi artık taşımak istemiyorum her sırada. Hemen şöyle gövdesine taktım. Bundan sonra artık spiral şekilde yine aynen örmeye devam edeceğiz. Artık artırma yok. Her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne öreceğiz bakın. Her birine bir tane sık iğne örerek şapkamızı çukur hale getireceğiz. Bundan sonra döne döne yine aynı şekilde her birine bir tane sık iğne örerek şapkamızı derin hale getireceğiz. Bu da kulak hizamıza kadar oluyor. Ben yine santim olarak ölçü de vereceğim sizlere. Şapkamızı derinleştirelim. Kaç sıra kaç santim ördüğümüzü de söyleyelim. Hemen bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Burada bakın örgümüzü size tarif etmiş olduğum gibi tamamen her birine bir tane sık iğne örerek şapkamızı çukur hale getirdik. Bunu da bakın başlangıç yerimiz burası, 14 sıra olana kadar devam ettirdik. Şimdi 14 sıra bize kaç santim ölçüsünü verdi? Hemen şöyle ölçüp söyleyeceğim sizlere. Yaklaşık 9-10 santim aralığında. 9 santim yeterli olacak. 10 santim belki biraz fazla olabilir. Ama burada mutlaka başınıza prova etmenizi tavsiye ederim. Ya da böyle bir mankeniniz varsa, ama en ideali başınıza takıp şöyle bakın, örneğin başımıza taktık bunu ve üstten aşağı doğru sıvazlamamız gerekiyor. Bu şekilde mutlaka böyle kulak hizanıza kadar, nerede rahat edecekseniz aslında, ama şöyle kulak hizasına kadar geldiğinde, hatta kulağa bir parmak da geçebilir. Şimdi artırmalara başlayıp gölgelik kısmını yapmaya geçeceğiz bakın. Bu şekilde mutlaka başınızda
el ütüsü yapacağız. Örgümüzü bitirdikten sonra, ben istediğim ölçüyü elde ettikten sonra içeriden buharlı ütüyle sadece bakın şu derinlik kısmını, zaten kademeli ütüleme yapıyoruz biliyorsunuz. Önce tabanı bitirdik. Bu düz kısmı ütüledik. Sonra çukur kısmı ördükten sonra bu çukur kısmı buharlı ütüyle direkt ütü basabilirsiniz. Hiçbir bozulma olmuyor. Ama mutlaka sizlere tavsiyem bakın şöyle başınıza takıp üstten aşağı doğru sıvazlayarak bu şekilde daha düzgün bir ve güzel bir kalıp vermeniz. Şöyle göstereceğim bakın. Şöyle bırakalım. Çok düzgün bir görüntü oluşuyor. Mutlaka başınıza prova edip elinizle böyle sıvazlamanız, el ütüsü çok önemli. Yoksa bu işlemi yapmazsanız, başınıza göre böyle aşağı doğru sıvazlamazsanız hem ölçü yanlış olur hem de böyle yukarı kısımda tabak gibi bir görüntü oluşur. Yani şu kısım şöyle içeri doğru çöker. Üstte şu muntazamlık oluşmaz. Bu da önemli bir püf nokta. Şimdi artık gölgelik kısmını artırmaya geçelim. Burada artık çengelli iğnemi çıkartıyorum. Bakın son sık iğnem artık burası. Buranın hemen gövdesine şöyle çengelli iğnemi yerleştireceğim. Bu artık benim bakın son sık iğnem bu sırada. Şimdi buradan devam edeceğiz. Ne yapacağız? Artış yapacağız. Geliyorum hemen ilk noktaya bir tane sık iğne. İkincisine yine bir tane sık iğne, üçüncüsüne yine bir tane sık iğne. Yani 3 tek bir çift yapıyorum. Hemen buraya 2 tane sık iğne örüyorum. 1, aynı boşluğa 2. Tekrar 3 tek, hemen 3 tane yan yana sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Hemen buraya çift batıyorum. 1, aynı boşluğa 2. Şimdi 3 tek bir çift, 3 tek bir çift yaparak ilerleyeceğiz. Ta ki sıra sonuna kadar tamamını bu şekilde artırmış olacağız. Dediğim gibi gölgelik kısmını yapıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Gölgelik kısmını yaparken de bir miktar şurada 1-2 santimde azalma oluyor. Yani kulağınızın hizasından şöyle bir parmak aşağıda olursa şu kısım daha güzel olacaktır. Yani 9-10 santim yeterli oluyor dediğim gibi. Ama mutlaka şu gösterdiğim tekniği başınızda prova ederek el ütüsüyle örgünüzü aşağı doğru kalıp gibi indirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi artışlarımızı yapalım. 3 tek bir çift, 3 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızın sonuna geldik. 3 tek ördükten sonra son öreceğimiz sık iğne çift olacak. Çünkü 3 tekle başlamıştık. Bir çift ile sıramızı bitiriyoruz. Şimdi bu sıra bakın artış sırasından sonra her birine bir tane sık iğne öreceğim. Şimdi yaptığım tek işlem her birine bu sıradan sonra her birine bir tane sık iğne örüyorum. Sıra sonuna geleceğim. Bir sonraki sırada tekrar bir artışımız olacak. Her birine bir tane sık iğne örerek geldik. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Hafif açılmalar başladı. Şimdi burada artırmaya devam ediyoruz. Şimdi artık 3 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 4 tek bir çift yaparak ilerleyeceğiz. Hemen başlıyorum. Burada geliyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne örüyorum. 4. sık iğneden sonra çift batıyorum. Hemen bakın çiftimi ördüm. 4 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4 tek. Şimdi bir çift. Aynı nokta ikinci sık iğne. Şimdi 4 tek bir çift, 4 tek bir çift olana kadar sıra sonuna kadar gelelim. 4 tek bir çift, 4 tek bir çift örerek sıramızı tamamladık. Şimdi bir sıra yine her birine bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Bakın 4 tek çift ile bittik. 4 tek ile başlamıştık. Şimdi bu sırada her birine bir tane sık iğne örerek ilerliyoruz. Bu sırada yine bir artış yok. Bakın bir sıra artış yapıyoruz, bir sıra artırmadan örüyoruz, bir sıra artış yaptık. Şimdi bir sıra artırmadan her birine bir tane sık iğne örerek sıra sonuna kadar geliyor. Bakın her birine bir tane sık iğne örerek geldik, yine sıramızı tamamladık. Şimdi burada en son 4 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 5 tek bir çift olacak sayımız. Hemen başlıyorum. Bakın direkt tekle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane tekimi örüyorum. Bir tane çift yapıyorum. Şimdi bu şekilde artışlara devam edeceğiz. Gölgelik kısmını ne kadar istiyorsanız. Şimdi 5 tek bir çift, 5 tek bir çiftle sıra sonuna geleceğiz. Sonra bir sıra tamamen tek öreceğiz. Bu şekilde gölgelik kısmını artırmış olacağız. Ne kadar istiyorsanız, kaç santim istiyorsanız bu gölgelik kısmını bu şekilde tek sayılar
birer birer artacak. Bir sıra tek öreceğiz tamamen. Sonra 6 tek bir çift, bir sıra tamamen tek öreceğiz. 7 tek bir çift şeklinde. Bu şekilde gölgelik kısmını uzatacağız. Şimdi ben ne yaptığımı da şimdi adım adım sizlere söyleyeceğim. Tarif etmiş olduğum gibi gölgelik kısmını bir miktar uzatalım. Hemen bir diğer aşamaya birlikte geçelim. Şapkamızın gölgelik kısmını bakın tamamladık. Ben bir yumaktan çıkacak şekilde ayarladım şapkamı, ama sizler dediğim gibi daha geniş isterseniz bu gölgelik kısmını artışlara devam edebilirsiniz. Hatırlayalım, ne yapmıştık en son? Burada 5 tek bir çift çalışmıştık. Hemen şöyle bakacağım, bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tek bir çift. 1, 2, 3, 4, 5 tek bir çift. Sonra hiç artış yapmadım. 5 tek bir çift sırasından sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra her birine bir tane batarak ördüm bakın. Her birine bir tane battım. Son 5 sırayı hiç artış yapmadan ördüm. Sizler de örgünüze göre baktınız böyle çok dalgalı. Aralarda ben hep bir sıra, artış sıraların aralarında bir sıra hiç artış yapmadan ördüm. Ama sizlerde çok dalgalanma olursa 2 sıra da yapabilirsiniz. Yani şu kısmı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha böyle dalgalı bir görüntü isterseniz artışları daha fazla da yapabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Ama bu kısmı daha geniş isterseniz ikinci bir yumağa ihtiyacınız olabilir. Benim kullandığım raf ip için söylüyorum. Kullandığım raf ip 100 gramdı ve metrajlı bir iplikti. Yani 100 gram bir şapka için yeterli olmuş olacak. Ama daha farklı kalın raf ipler kullanıyorsanız 100 gram yetmeyebilir. Belki 200-300 gram dahi kullanabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Yine kağıt ipte de ölçüler ve gramajlar değişebilir. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi artık kenar kısmını geçeceğim. Kenar kısmını isterseniz kaydırma yapabilirsiniz. Bu aşamada daha farklı kenar süslemeleri yapabilirsiniz. Ama ben birazcık tok dursun diye çok az da bir ipim kaldı. Bakın şöyle son sık iğneyi de ördükten sonra hemen bir geriye gidiyorum. Ördüğüm sık iğnenin tepesine batıyorum geriye doğru. İlmek çıkardım. Ters sık iğne örüyorum. Bir sonraki geriye doğru sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Ters sık iğne örüyorum. Bu hem birazcık daha kalınlık veriyor bu kısma. Böyle ters sık iğne ile geçeceğim bakın. Geriye doğru batıyorum. Sık iğnenin tepesine ilmek çıkardım. Tekrar sık iğne örüyorum. Geriye doğru bakın şöyle yavaşça göstereceğim. Geriye doğru battım. İlmek çıkardım. Uzattım ve sık iğne. Tekrar geriye doğru batıyorum. Bu şekilde ters sık iğneler öreceğim. Sonunda da ipimi kopartıp bitireceğim. Şimdi bakın şu artış sırasından sonra kaç sıra ördük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örmüş olduk. 10 sıra tamamladık. Şimdi şu ters sık iğne ile beraber 11 sıra oluyor. Şimdi şu ters sık iğneyi de ölçü kabul edip bu gölgelik kısmının santim olarak ölçüsünü size söylemek istiyorum. Şöyle tuttuğumda bakın yaklaşık 8-8,5 santim gibi bir ölçü gölgelik kısmımızı oluşturuyor. 8,5 santim, yani 8 santim diyebiliriz. 8 santim gölgelik kısmı bizim için yeterli oldu. Sonra ne yaptım? Bakın burada sizlere gösterebilmek için ters sık iğneden sonra da ütüleme yapabilirsiniz. Ben 5 sıra tamamen hiç artış yapmadan ördükten sonra ütü masasının üzerine koyup düz kısmından böyle buharlı ütüyle güzelce ütüledim bakın. Ütülenmiş hali de bu şekilde. Yine kalıp gibi duruyor. Bakın hiçbir kötü bir görüntü yok. Şöyle iç kısmını da göstereceğim. Gerçekten çok muntazam, harika bir kalıpta güzel bir şapka oluyor. Şimdi ters sık iğnemizi örüp şurada artık bitişimizi yapalım ve son halini sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Bakın son ördüğümüz sık iğnenin şuradaki hemen dibine de batıyorum. Buradan bir ters sık iğne çıkarıyorum. İpimi şöyle yeteri kadar keseceğim. Bir yumak tam ucu ucuna yetti diyebilirim. Eğer sizlerde bu son sıra eksik gelirse burada ben 5 sıra hiç artırmadan örmüştüm. Sizler 4 sıra yapıp sonra ters sık iğne ile bitirebilirsiniz. Bu şekilde de sıranızı tamamlayabilirsiniz. Yani ikinci bir yumağı açmamak için bir yumakla böyle örgümüzü bitirmiş oluyoruz. Şöyle bakın ipi arka taraftan geçirerek de gizliyorum. Hemen ipi gizledikten sonra bu ördüğüm ters sık iğneye de hafif bir buhar vererek artık çalışmayı tamamlamış olacağım. Şöyle aralardan ipi gizliyorum. Bakın bu şekilde kalın bir doku
elde etmiş olduk. Daha kullanışlı olmuş oldu. Şimdi hafif bir buhar vereceğim ve bu şekilde şapkamızı bitirmiş olacağız. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.